Almanya'dan sevgilerle bu videoda sizlere Almanya'da tek başıma ayda kaç para harcıyorum bunlardan bahsedeceğim. 2026 yılı için güncel rakamları sizlere aktarıyor olacağım. Eğer Almanya'ya göç etmeyi düşünüyorsanız bu rakamlar size Almanya hakkında bir fikir verecektir. Bildiğiniz gibi ben evliyim ama eşim henüz Türkiye'de. O yüzden şu an Almanya'da tek başıma yaşıyorum ve benim aylık temel giderlerim kaç para tutuyor? Bugün kira, market, faturalar, ulaşım, bütün bu kalemleri tek tek inceleyip sizlere aylık kaç para harcadığımı, temel giderlerimi aktarıyor olacağım. Tabii ki en büyük gider kalemi kira. Kira ile başlayalım. Şu an benim oturduğum bu ev 1+1 şeklinde bir daire. Bir tane büyük salonumuz var. Bir tane de bu görmüş olduğunuz oda var. Bunun dışında mutfak, banyo ve balkonu var. 63 metrekare. Bir de park yeri var. Henüz arabamız yok ama park yerim var. Bir de bütün bunların yanında evin bir kelası var. Yani bodrumu var. Tamamen bana ait olan. Orası da nereden baksanız 6 metrekarelik bir alandır. Şimdilik bisikletimi ben orada tutuyorum. Lafı uzatmayalım. Bu evin kirası arkadaşlar 680 euro. Bu soğuk kira. Kaltmiete olarak geçiyor. Yani evin sadece dümdüz kirası 680 euro. Evi merak edenler, daha önce bu evin boş videosunu çekmiştim. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Bu arada ben bu noktada biraz şanslıyım. Onu söyleyemeden geçemeyeceğim. Almanya'da genelde evlerin mutfakları boş olur. Yani bir mutfak tezgahı, mutfak mobilyası olmaz. Siz kendi mutfağınızı kendiniz satın alırsınız ve mutfağı kurarsınız. Ben bu konuda şanslıydım. Benim mutfağım yapılı bir mutfaktı ve tezgah, dolaplar, buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi ve elektrikli ocak hepsi içinde, kiraya dahil. Tabii ki bu istisnai bir durum. Genellikle Almanya'da bir ev tutacaksanız mutfağı mevcut olmuyor. Siz kendi mutfağınızı kendiniz getiriyorsunuz. Az önce de söylemiş olduğum gibi bu evin kirası arkadaşlar 680 euro. Kaltmiete yani soğuk kira. Tabii ki kira fiyatlarından bahsederken bulunduğunuz şehre göre fiyatlar artacaktır. Özellikle büyük şehirlerin şehir merkezinde kiralar 1000 euronun altında değil. Bu ev muhtemelen büyük bir şehir merkezinde 1200-1300 eurodan başlıyordur soğuk kirası. Şu an konum itibariyle evin lokasyonu şöyle tarif edeyim. Köln Hauptbahnhof'a yani ana tren istasyonuna 25 kilometre. Aynı zamanda Düsseldorf Hauptbahnhof'a 30 kilometre. Yani tam orta lokasyonda bulunuyor diyebilirim. Arabayla 30 dakikada her yere ulaşabiliyorsunuz aslında. Ama tabii toplu ulaşımla biraz çileli oluyor. 1 saat, 1,5 saati geçebiliyor bir yerden bir yere gitmek. Buna rağmen şu anki lokasyondan memnunum. Bir de bu evin yan giderleri var. Nebenkosten dediğimiz yan giderler. Yani nedir? Isınma, evde kullandığım su, çöp toplama vergisi, bina temizliği, binanın ortak alan elektriği, bina sigortası, sokak temizliği, bahçe ve çevre bakımı ve varsa asansör. Bunlar da yan giderleri kapsıyor ve ben kiranın dışında yan giderler için de 180 euro para ödüyorum. Yani totalde evin sıcak kirası 860 euroya denk geliyor. En büyük gider kalemi kiraydı arkadaşlar. Bunun dışındaki giderler bence gayet makul seviyede. Bütçeyi zorlamayan giderler. Onları da hemen sırayla aktarmaya başlayayım. Sırada elektrik faturamız var. Elektrik için de 65 euro ödüyorum. Almanya'daki sistem şöyle. Siz her ay sabit bir rakam ödüyorsunuz. Yıl sonunda mahsuplaşılıyor. Ben tek kişi olduğum için şu an elektriğe 65 euro ödüyorum. Muhtemelen eşim geldikten sonra da aylık ödemem 85 euro olarak devam edecektir. Bir sonraki giderimiz internet arkadaşlar. Şu an kullandığım internet 100 megabit sınırsız bir internet. Aylık ücreti 47 euro. Şu an için memnunum. Problem yok. Bir de Rundfunkbeitrag yani radyo televizyon vergisi ödüyorum. O da her ay aylık 18 euro 36 cent olarak ödeniyor. Her haneden sadece bir adet ödeniyor. Eğer ki ev arkadaşınızla yaşayacaksanız birisi ödüyorsa siz ek olarak bir daha bunu ödemek zorunda değilsiniz ama bildirmeniz gerekiyor. Çünkü siz adres kaydı yaptığınızda otomatik olarak size mektup geliyor. İşte bu vergi ödemelisiniz diye. Hanede halihazırda bu vergi ödeniyorsa siz de bunu bildiriyorsunuz ve ek olarak bu vergiyi ödemiyorsunuz. Bu arada bu vergi de her ay 18 euro 36 cent ama belli periyotlarda alınıyor. Bunu kendiniz seçebiliyorsunuz. İsterseniz 3 ayda bir ödeyebilirsiniz. İsterseniz 6 ayda bir veya senede bir defa ödeyebilirsiniz. Ben şu an 3 aylık periyotlar halinde 3 aylık toplu bir ödeme yapıyorum. Totalde 55 euro gidiyor. Bu da bana aylık az önce de bahsetmiş olduğum gibi 18 euro 36 sente geliyor. Evet, şu ana kadar evle alakalı bütün gider kalemlerini saymış oldum. Bunun dışında artık ulaşım var, market alışverişi var. Sırayla bu giderlere doğru devam edelim. Ulaşım için aylık 63 euro ek ücret ödüyorum. Bu 63 euro neyi kapsıyor? Deutschland Ticket dediğimiz bir bilet var arkadaşlar. Aylık abonman diye düşünebiliriz. Her ay ben bunu hesabımdan ödüyorum. 63 euro otomatik olarak hesabımdan kesiliyor ve otobüslere, trenlere istediğim gibi binebiliyorum. Sınırsız bir
kullanım hakkı sunuyor. Tabii ki bu Deutschland Ticket çok güzel ama şehir içinde gayet kullanışlı. Siz bu Deutschland Ticket'la beraber ben bütün Almanya'yı gezeceğim derseniz çok kullanışlı ve mantıklı olmuyor. O zaman hızlı tren bileti satın almanız gerekiyor. Teorik olarak aktarma yapa yapa bütün Almanya'da gezebilirsiniz ama bu çok pratikte mümkün değil bence. Bu şekilde 3 saatte gidebileceğiniz bir yere bir haftada anca gidersiniz. Çok zor olur. O yüzden pratikte çok da mümkün bir şey değil. Ama günlük kullanımda evden işe giderken, işten markete giderken, arkadaşlarla buluşacakken yani gün içinde yaşadığınız bölgede rahatlıkla ulaşımınızı sabit bir ücret ödeyerek karşılamış oluyorsunuz. Sizin için bir problem teşkil etmiyor. Tabii ki burada şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Özellikle trenleri kullanırken birinci sınıf kompartıman veya ikinci sınıf kompartıman olarak bölümler ayrılıyor ve bu bilet sadece ikinci sınıf kompartımanda geçerli. Eğer bu bilete sahipseniz ve yanlışlıkla birinci sınıf kompartımana oturursanız o zaman bir ceza yiyebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sıradaki giderimiz yine çok önemli elzem bir gider. Telefon ücreti. İletişim kurabilmek için internet, telefon, konuşma, SMS kaç para ödüyorum? Belki bu rakamı duyduğunuzda biraz şok olabilirsiniz ama oldukça cüzi ve ucuz bir ücret ödüyorum. Şu an kullanmış olduğum telefon hattı Lidl Connect, yani bizdeki Bimsel gibi düşünebiliriz. Buradaki Lidl Connect'te kontörlü bir telefon hizmeti sunuyor. Tabi siz bunu ilerleyen dönemde faturalayı da çevirebilirsiniz. Hizmet kalitesinden oldukça memnunum. Cep telefonundan uygulamayı rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Kalan kullanımlarımı veya bakiye yüklemeyi çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum. Zaten Vodafone altyapısını kullanıyor. Kullanmış olduğum paketten kısaca bahsedersem aylık 25 GB'lık bir internet paketi var. Bu arada internet sınırsız ama 25 GB sonra hız oldukça düşüyor ve pratik anlamda kullanmak çok zorlaşıyor. Sadece WhatsApp üzerinden mesaj karşı tarafa iletiliyor diyebilirim. Onun dışında bir video oynatma gibi bir şey yapamıyorsun internet hızı düştükten sonra. Ama 25 GB rahatlıkla yetiyor ve paketi ben bitiremiyorum. Aylık 10 GB 15 GB arası bir kullanımım oluyor. Paketi bitiremiyorum bile. Dakika, konuşma ve SMS sınırsız. İstediğim gibi sınırsız kullanabiliyorum. Ve bu paketin ücreti sizce kaç paradır arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Belki şok olacaksınız. Yok artık diyeceksiniz ama ben buna aylık 8 euro 99 cent ödüyorum ve gayet de memnunum. Bazı arkadaşlar öyle şey mi olur işte 20 eurodan aşağı faturam var işte falan diye yorumlarda bahsedebilir. Daha önce de bundan bahsettiğimde bu tarz yorumlar almıştım. Telefona 50 euro ödüyoruz işte 4 kişilik bir aile için telefona 200 euro gidiyor gibi rakamlar söylüyorlar ama bunlar gerçek değil. Bunu söyleyenler en azından dürüst değiller. Bunu söyleyebilirim. Çünkü eğer bir kişi bir telefon faturasını 50 euro ödüyorsa arkadaşlar sadece iletişim ücretlerinin bedeli 50 euro değildir. O muhtemelen son model bir iPhone telefon almıştır veya başka bir cihaz almıştır. Faturasına ek olarak ödediği için aylık ödemesi 50 euroya denk geliyordur. Yoksa burada gayet telefon için aylık iletişim ücretleri için ödenen tutarlar gayet makul. Ben şu an söylemiş olduğum gibi 8.99 ödüyorum. Başka iletişim altyapı sağlayıcılarına baktığımızda da ortalama ücretler 10 euro civarında oluyor genellikle. Hatta Check24 sitesinden kontrol ederseniz çok daha uygun fiyatlara çok daha ekonomik paketler bulabilirsiniz. Bunu da kontrol etmenizi öneriyorum. Bu arada şundan %100 eminim, bu videonun altına ya bu rakamlar nerede, bu rakamlar sen hangi Almanya'da yaşıyorsun, Almanya işte çok pahalandı diyenler olabilir ve benim söylediklerime inanmayıp sen işte gerçekleri söylemiyorsun, yalan söylüyorsun diyenler olabilir. Yalan söylemiyorum. Hatta size şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Aylık 25 GB internetim var. Paketim daha yeni yenilendi ve daha hiç kullanmamışım gördüğünüz gibi. Tam şurada görmüş olduğunuz gibi flat yazıyor. Dakika ve mesajlaşma sınırsız ve aylık ücreti 8.99 4 haftalık yani aylık paket. Bunu da gösterdim ki bazı kişiler inanmıyor. Sen yalan söylüyorsun. Gerçekçi rakamlar paylaşmıyorsun. Biraz atıyorsun diyorlar. Atmıyorum. Ben burada yaşadığım, ödediğim gerçek rakamları sizlerle paylaşıyorum. Bu rakamları paylaşıyorum ki sizin aklınızda Almanya ile ilgili bir fikir oluşsun. Buraya tek başınıza geldiğinizde ortalama maliyetiniz ne olur? Bunu rahatlıkla hesaplayabilin istiyorum. Ayrıca neden yalan söyleyeyim yani? Yalan borcu mu var? Sıradaki giderimize devam edelim. Sırada çok canımı sıkan bir gider var. Burada banka hesabına aylık 9.90 cent hesap ücreti ödüyorum. Hiç alışık olmadığımız bir konu. Bankada hesabım var diye aylık neredeyse 10 euro para ödüyorum. Ama Almanya'daki bazı bankalarda durum böyle. Ben şu an Sparkasse Bankası'nı kullanıyorum. Bu da aylık böyle bir hizmet ücreti alıyor. Bazı hizmet ücreti almayan bankalar var. Mesela örnek vermek gerekirse N26 Bankası burada dijital bir banka. Hesap kullanım ücreti almıyor. İsterseniz onu da tercih edebilirsiniz veya araştırabilirsiniz. Başka bankalarda vardır mutlaka. Ben bulunduğum bölgede bankamatik sayısı çok fazla olduğu için Sparkasse'yi tercih ettim. Siz de bulunduğunuz bölgeye göre banka tercihinizi yapabilirsiniz. Evet, artık son bir gider kalemim kaldı. Bu da aylık market ücreti.
Bu market ücretinde ne var arkadaşlar? Benim her ay marketten aldığım yiyecek, içecek, sebze, bütün bunları kapsayan bir market alışverişi. Ben genellikle yemeklerimi evde kendim yapıyorum. Hepsini kendim hazırlıyorum ve dışarıdan genellikle çok yemek yemiyorum. Sipariş verme kültürü de burada çok yaygın değil. Çünkü sipariş verdiğinizde 2 katı daha pahalıya gelmiş oluyor genellikle. Ama ben yemeklerimi kendim yapıyorum. Hem daha sağlıklı oluyor hem de daha ekonomik oluyor. Ve benim bütün aylık market alışverişim toplamda 150 euro tutuyor arkadaşlar. Bunu gerçekten hesapladım. Bu rakam gerçek bir rakam. Ha tabii ne olur 20 euro artı eksi durumu olabilir. Ama ortalama baktığımda benim aylık market giderim 150 euro. Evet arkadaşlar, sizlere Almanya'daki 2026 yılında tek başıma aylık giderlerimi aktarmaya çalıştım. Bunlar benim temel giderlerim. Bu giderler Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaleti için geçerlidir. Tabii ki yaşadığınız şehre göre, o şehrin büyüklüğüne göre, köy mü, kasaba mı, büyük şehir mi, bu fiyatlar değişiklik gösterecektir. Özellikle kiralar değişiklik gösterecektir. Örneğin Köln merkezde bugün bu tarz bir evin kirası 1000 Euro'dan aşağı değildir. Hatta 1200-1300 civarıdır. Şayet eski kiracıysanız şehir merkezinde, büyük bir şehirde bile olsanız oldukça uygun rakamlara oturuyor olabilirsiniz. Bu da bir gerçek. Şu an benim bir tanıdığım var mesela, Köln'ün merkezinde yine böyle 2 odalı bir evi var. Ortalama 55 metrekare büyüklüğündedir. Isınması, elektriği, suyu, her şey dahil 450 euro ödüyor arkadaşlar. Tabii eski kiracı olduğu için böyle. Almanya zaten kiracılara kucak açan bir memleket. Yani burada bir kiracıysanız devlet güvencesi altındasınız. Ev sahibiniz kafasına göre ben kirayı 2 katı zam yaptım diyemiyor. Yani bakın, benim seneyi devriyem geldi. Kiram değişmedi. Ev sahibi kirama zam yapmadı. Burada öyle bir algı yok arkadaşlar. Buradaki sistem bu şekilde. Öyle büyük bir enflasyon da olmadığı için kiralarda hızlı bir şekilde değişiklik göstermiyor. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Almanya hakkında bir fikir oluşturmuştur. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Almanya'dan sevgilerle.